Herkese merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu da böbrek hastaları B12 vitaminini hangi besinlerden alabilir? Daha önceki B12 ile ilgili yaptığımız videoda B12'nin öneminden bahsetmiştik. Ne gibi etkileri oluyor, eksikliğinde neler oluyor gibi. Şimdi de B12'nin kaynaklarından bahsedeceğim. Öncelikle sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız bu böbrek hastası olup olmaması önemli değil. Bütün insanlar için geçerli. B12 değerinizin 300'ün üzerinde, pikogram mililitre bunun birimi. Bunu çok bilmek zorunda değilsiniz. 300'ün üzerinde olması lazım. Yani ideali 300 ile 800 arasında tutmakta fayda var. Eksikliğinde hemen hemen bütün sistem bozuluyordu. Başta beyin olmak üzere nörolojik, psikiyatrik, hematolojik, gastrointestinal sistem, bütün sistemde yan etkiler oluşturabiliyordu. Özellikle de bir kronik böbrek hastalığı olan bir hastanın diyalize gitmesini veya böbrek nakline gitmesini geciktirmek istiyorsak, hatta engellemek istiyorsak B12 değerine mutlaka bakmamız gerekiyordu. Bizim altın beşli, hatta altın altılı 6 tane ayak vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? İşte B12 vitaminiydi. Bunu mutlaka istenilen değerde tutmamız lazım. Peki kaynak olarak B12 hangi besinlerde bulunuyor? Öncelikle hayvansal ürünlerde bulunuyor arkadaşlar. B12'nin kaynağı hayvansal ürünlerdir. Bitkisellerde ise ancak zorlamakla bazılarında belki eser bulunabiliyor. Yani kaynak bitkisel kaynaklı değil. Bu sosyal medyada da kafa karışıklığına sebep olan bazı veriler var. Bu doğru değil arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim. Peki böbrek hastalığı olanlarda biz hayvansal ürünleri ne yapıyorduk? Olabildiği kadar azaltıyorduk. Bu da hastalarımızın birçoğunda B12 eksikliği olmasına sebep olabiliyor. Ama yine de hayvansal ürünlerimizden tüketilebilecek olanlar var. Neden peki bunları kısıtlı veriyoruz biz böbrek hastalarına? Çünkü hayvansal ürünlerde yüksek miktarda protein var. Ürenin yükselmesine sebep oluyor. Ürik asitin artmasına sebep oluyor. Potasyum var, fosfor var. Bunlar da böbrek hastaları için uygun olmayan vitamin ve mineraller. Dolayısıyla fazlası böbrek yetmezliğinin ilerlemesine, kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına, işte kemik patolojilerinin oluşmasına sebep olabiliyor. Örneğin hiperfosfatemi, hiperpotasemi gibi bunlar riskli. Şimdi ürün olarak 7 tane ürünümüz var bizim hayvansal ürün olarak. Birincisi kırmızı et arkadaşlar. Biz genellikle böbrek hastalarımıza hangilerini öneriyorduk? Kuzu eti, dana eti, sığır eti, oğlak eti, bunlarda da var ama özellikle kuzu ve sığır eti B12 açısından zengin. İkincisi sakatatlar. Bunların içinde de özellikle karaciğer, dalak, böbrek ve beyin. Ama tabii her hasta bunları kullanamıyor. Birazdan tek tek anlatacağım. Yine beyaz ette özellikle tavuk ve hindi eti B12 yine açısından zengin. Balık etinden de 4 tane balık B12 açısından daha güçlü. Özellikle böbrek hastaları da bunları kullanabiliyor. Alabalık, uskumru, ton balığı ve somon. Aynı zamanda kabuklu deniz ürünleri olan midye, istiridye ve karideste yine B12 bulunuyor. Süt ve süt ürünlerinden işte süt, ayran, kefir, yoğurt yine B12 zengini. Ayrıca da yumurta. Peki bu vegan ve vejeteryan olan bazı hastalarımız da bulunuyor. Hem böbrek hastası hem de vegan veya vejeteryan veya böbrek hastalığı yok. Normal vegan, vejeteryan. İnsanlar istediği şekilde beslenme hakkı var, seçim hakkı var. Bunlara da saygı duymamız lazım. Vegan ve vejeteryanlarda, veganlarda hiçbir hayvansal ürün tüketmiyorlar. Yani sadece tavuk eti, dana eti, kuzu eti, kırmızı et veya beyaz et değil. İşte onlardan çıkan ürünleri de işte peynir vesaire, yumurta, bunları da tüketmiyorlar veganlarda. Dolayısıyla B12'nin bütün hayvansal kaynakları ortadan kalkmış oluyor. Vejeteryanlarda ise et tüketimi olmuyor ama genelde bu vejeteryanlar da kendi içinde ağır vejeteryan veya hafif vejeteryan diye bölünebiliyor. Yumurta tüketeni de var, tüketmeyeni de var. Mesela yumurta tüketiyorsa yine vejeteryan olan hiç olmazsa alabilir. Yani süt ve süt ürünleri tüketiyorsa yine B12 alabilir. Ama bizim genel önerimiz vegan ve vejeteryan olanlar dışarıdan mutlaka B12 takviyesi alması lazım. Yoksa yaşam kaliteleri bozulur. Demir için geçerli değil bakın. Bu vegan vejeteryanlarda demir eksikliği de oluyor. Ama demirin bitkisel kaynakları çok fazla. Bunu daha önceki videomda paylaştım. Ama B12'de bu geçerli değil arkadaşlar. Şimdi bu kafa karışıklığına son noktayı koymak için bir araştırma da yaptım sizler için. Bütün bu işte sosyal medyada vesaire. Mesela internete girin yazın. B12 zengini kuru yemişler. B12 zengini sebzeler.
bir sürü şey çıkıyor, yazı çıkıyor. Ve bakıyorsunuz kuruluşlar da güvenilir kuruluşlar gibi, böyle yani adı sanı böyle bilinen danışmanları olan kuruluşu. Bu hatayı nasıl yapabiliyorlar? Hayret. Yani onun için sosyal medyada arkadaşlar bilmediğiniz, güvenmediğiniz, böyle işi bilen insanlardan kaynak oralar değilse onlara güvenmeyin. Kafanız karışır. Örneğin çok basit bir şey söyleyeyim size. Mesela başlığı şu: yumurtadan 5 kat fazla B12 içeriyor. Şimdi dikkatimi çek. Ne demek yumurtadan 5 kat fazla B12 içeriyor? Baharat yazmış altına. Kimyon. Ama ben de şaşırdım. Baharatlara özellikle ilgim var, bu böbrek hastalarının tek tek miligramına kadar çünkü incelemiştim. İçinde B vitamini kompleksi var arkadaşlar. Şimdi bunu da bilmek lazım. B12 demek sadece B vitamini B12'den oluşmuyor. B vitamini kompleks şekli. Bir sürü B vitamini var. Örneğin B1 vitamini, tiamin. B2 vitamini, riboflavin, B3 vitamini, niasin, B5 vitamini, pantotenik asit, B6 vitamini, piridoksin, B7 vitamini, biyotin, B9 vitamini, folik asit. B12 ise bunlardan sadece bir tanesi. Örneğin diyelim ki B1 veya B2 oluyor içinde. İşte B12 kafadan atmış. Onu da hiç denetlemeden de geçmeden yayınlıyorlar ve insanların kafası karışıyor. Kimyonun içerisine baktım arkadaşlar. Kimyonda B vitaminleri var. Hangileri var? B1, B2, B3, B6 ve B9. Bunları tek tek, bu Amerika'da özel güvenilir bir site var, bu American Food Center diye, gıda bütün miligramına kadar, Türkiye'de de var o siteler ama o daha geniş çaplıydı. Tek tek miligramına, mikrogramına kadar veriyor. B12'de kimyonda B12 ile alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Sıfır. Eser meser de değil. Çünkü hayvansal bir ürün. Kimyonda öyle bir şey yok ki. Kimyon hayvansal bir gıda içeriği değil. Onun için kimyonda yok. Başka neler paylaşıyorlar yine internette? Bunları da size söyleyeyim. Ispanak B12 kaynağınca zengin. Ya şöyle, ıspanakla yapılmış bazı çalışmalar var. İnek gübresi konarak üretilen, bazı yerlerde böyle araştırma yapılmış. İşte yapraklarında B1, B2, B3, B6 ve B7 olduğu görülmüş. B12'de ancak eser olabiliyor, bu inek gübresiyle üretilmiş olanlar. Eser, yani hiç üstünde bile durmayın onun. Yani onun için ıspanak, evet, diğer B vitamini kaynakları var ama B12 içermiyor. Yine bazı PubMed'de de araştırdım, bilimsel yayınlarda, kurutulmuş deniz yosununda kısmen bulunabileceği yönünde bilgi var. Bir de fermente edilmiş soya fasulyesinde kısmen B12 bulunabilirdi. Şimdi bunları gidip nereden bulacaksınız? Kurutulmuş deniz yosunu, fermente soya fasulyesi. Zaten almaya kalksanız bütçeniz buna yetmez. Onun için bu tür şeylere hiç girmeyin. Mantarda da yine bazı özel mantar türleri varmış. Ben bile adını duymadığım için, ne mantarı işte. Bunların içerisinde de eser miktarda yine B12 olabileceği yönünde bazı bilgiler var ama onu en az 1 kilo 2 kilo yemeniz lazım ki B12'yi kısmen sağlayabilirsiniz. Böbrek ne oluyor o zaman? Zaten protein içeriği zengin bir ürün. Yine mantarlarda B1, B2, B3, B6, B7 ve B9 bulunuyor. O açıdan zengin ama B12 hemen hemen hiç yok gibi. Bizim böbrek hastalarına önerdiğimiz hangi mantar çeşitleri vardı? Melki mantarı, kültür mantarı. Bunlarda da B12 bulunmuyor. Yine pancar. Pancar kesinlikle B12 kaynağı, hiçbir B vitamini yok bir de içerisinde. Diğer kabak çekirdeği. Burada hiçbir B vitamini bulunmuyor. Bezelye, mercimek, barbunya, bunlarda B vitamini kompleksinin hiçbirisi bulunmuyor arkadaşlar. B vitaminince sıfır, yok. Yeşil fasulyede ise B1, B3, B6 bulunuyor ama B12 yok. Yine o da B12 zengini değil asla. Brokoli, B12 yok denecek kadar az, yani eser. Üstünde yine durmayın ama B1, B2, B3, B6 ve B9 bulunuyor. Patates de B12 zengini patates diye başlık atmışlar. Kesinlikle patateste de B1, B3 ve B6 var. B12 yok arkadaşlar. Yani B lafını duyunca artık o yazan kişi kimse hemen B12'yi de koyuyor başlığına. Yani çok büyük bir denetimsizlik var. Bir de kuru yemiş. B12 zengini kuru yemişler, herkes tüketsin gibi bir şey var. Buna benzer yine bir sosyal medyada. Orada da fındık, badem, cevizde B12 var demiş. Onlara da tek tek baktım. Fındık hiçbir B vitamini yok arkadaşlar, içermiyor. Bademde ise B1, B3, B6 ve B7 var ama B12 yok. Cevizde de B1, B3, B6, B7 var ama B12 yine bulunmamaktadır. Mısır da yine, mısır böbrek dostu B12 zengini.
çok eser. Yani eser demek hiç yani şey gibi topraktaki altın yani eser demek hiç yani şey gibi topraktaki altın gibi. Vücudumuzda da altın var. Ama çok yani hiç üstünde bile durulma. Eser yani Mısır'da yine B1, B2, B3 ve B6 ve folik asit var ama B12 bulunmamakta. Maydanoz da yine B12 zengini değil ama B1, B2, B3, B5, B6 ve B9 zengini ama B12 yine bulunmuyor. Lahana ve lahana turşusunda da sadece B6 yani piridoksin var. B12 yok. Evet, böylece bu kafa karışıklığını da bu sebzelerdeki ve diğer et dışın ürünlerdeki olabilecek olan şeyleri de özetledim size. Demek ki kuru yemişlerde, sebzelerde, mantarlarda vesaire B12 bulunmuyor ancak kurutulmuş deniz yosun, fermente soya fasulyesinde kısmen bulunabilir. Şimdi gelelim ana ürünlerimize. Birincisi neydi? Kırmızı et. Kırmızı eti biz özellikle dana, kuzu, koyun, oğlak eti olmak üzere hastalarımıza öneriyorduk. B12 açısından zengin. Normalde kronik böbrek hastalığı olanlarda GFR'den bağımsız olmak üzere haftada yarım kilo çiğ et olarak yarım kilo pişmiş olarak 350 gram kırmızı et tüketimini öneriyorduk. Bu da kabaca 12 tane köfteye denk geliyordu. Yalnız gut hastalığı, kolesterol yüksekliği olanlar ne kadar kullanacak, tüketecekti? Haftada 150 gram kadar et tüketmesi gerekiyor. Tüketmesi gerekiyor değil, tüketebilirler. Bu bir opsiyon. Sakatat olarak da evet sakatat da B12'ce zengin ama kalp ve damar hastalığı olanlar, ürik asit yüksekliği, gut hastalığı olanlar ve kolesterol yüksekliği olan böbrek hastaları sakatattan uzak durması lazım. Zaten böbrek hastası olmayanların da çok dikkatli tüketmesi gerekiyor arkadaşlar. Yalnız böbrek çalışma oranını gösteren GFR değeriniz eğer 60'ın üzerindeyse ve bu yukarıda saymış olduğum hastalıklar yoksa o zaman ayda 100 gram kadar karaciğer veya beyin tüketilebilir. B12 açısından zengin olduğundan dolayı. Sadece 100 gram yani tadımlık oluyor. Peki beyaz ete gelecek olursak özellikle tavuk ve hindi eti doğal besi olmak şartıyla tüketilebilir. Normalde biz ne demiştik et olarak? Total et miktarımız bizim haftada 500 gramdı. Pişmişi 350 gramdı. İşte kırmızı et ve beyaz et komplesi bu arkadaşlar. Örneğin diyelim ki 300 gramını şeyden aldınız, kırmızı et aldınız, geriye 50 gramınız kalır. Yani bu gramaja dikkat etme. 200 kırmızı etse 150 de tavuk eti veya hindi eti kullanabilirsiniz. Bu miktarları geçmeyin. Ancak GFR değeri 60'ın üstünde olanlar 150 gram haftada et tüketebilir. Yani ayda neredeyse yarım kilodan fazla beyaz et tüketebilir. 30 ile 60 arasında olanlar GFR değeri deri kısmını soymak şartıyla haftada 100 gram kadar tavuk veya hindi eti tüketebilir. GFR 30'un altında olanlar arkadaşlar beyaz etten uzak durmalar lazım. Çünkü anlatmıştım ben beyaz etteki bir sürü toksik maddeler vesaire kesim kurallarına dikkat edilmemesi şu bu. Ondan dolayı uzak duruluyor. Gut hastalığı olanlar ise bu önermiş olduğumuz miktarın yarısı kadar tüketebilirler. Balık da tüketilebilir. Böbrek hastaları da tüketebiliyor. Yalnız çiftliklerde suni ortamda yetiştirilmemiş olması gerekiyor. Özellikle somon, alabalık, uskumru ve ton balığı B12 açısından zengin. GFR 30'un altındaysa balığı önermiyorduk. Neden? Civa, alüminyum, kadmiyum, ağır metal, mikroplastik vesaire bunlar zararlıydı böbreklere. 30 ile 60 arasında olanlar ayda 100 gram, 60'ın üstünde olanlar haftada 100 gram. Yani ayda 400 gram, yarım kiloya yakın yine balık tüketebilirler. Gut hastalığı olanlar ise bunun yarısını tüketmeleri lazım. Bakın arkadaşlar miligram veriyorum. Mesela 100 gram, 200 gram, 300 gram normalde az bir şey. Ama böbrek hastalığı olmanın ne demek olduğunu bilmeyen bazı böyle ileri geri konuşan insanlar oluyor. Böyle şeyde de bu YouTube'da paylaşmış olduğum şeylerin altına da böyle seviyeyi aşan şeyler yazıyorlar. Ben yine de kalplerini kırmak istemiyorum. Düzgün bir şekilde cevap veriyorum ama yok bilmem işte geçen ne paylaşmıştım sizinle? Yeşil çay. Haftada birden fazla tüketmeyin dedim. Sebeplerini anlattım. Bir tane video yaptım da sırf bir fincan çay içmemiz için mi yaptım bunu falan böyle tiye alıyor bizi gibi aklı sıra. Ya canım içilmemesi gerekiyorsa içilmiyor veya içilmesi gerekiyorsa bir fincan bile olsa ne mutlu böbrek hastaları için. Çayı oradan aldık, eti oradan aldık, beyaz eti birazını oradan aldık, kuru yemişini oradan aldık derken kocaman bir şey çıkıyor, kaynak çıkıyor bize. Biz bir tane yumurtaya bile muhtaç bizim böbrek hastalığı. Siz ne zannediyorsunuz bunu? 15'in altında olacak GFR değeriniz hatta 7'nin altına düşecek, diyalize girmeden yaşamına devam edecek. Bu kolay mı zannediyorsunuz? Bir böbrek hastası olun da bakalım neler çekiyor. Onları düşünün ondan sonra yorum yazın oraya. Bir de bu böbrek hastalarını da rencide ediyorsunuz bu şekilde konuşarak.
Bir fincan demişim, dalga geçiyor. Bir fincan. Tamam, ne var? Bir fincansa bir fincan. O kadar. Biz buna canımızı, hayatımızı veriyoruz buna. Tek tek miligramına, gramına kadar araştırıyorum bunu sizin için. Bana ne Amerikan Food Center'a gidip de tek tek oradan İngilizcelerine bakıp çevirisini yapıp hata yapmamaya çalışmak, gece gündüz uğraşmak. Sizler için yapıyoruz bunu. Aslında bir engelleme de koymak gerekiyor da neyse. Yani çok böyle ileri geri klavye delikanlısı diyorum ben bunlara. Masa başına geçiyorlar. İşi gücü yok. Başka hiçbir şeye uğraşacak şey yok. Veya emekli mi olmuş ne olmuş artık. Zamanı bol. Burada geliyor yazılar yazıyor. Ona buna çamur atmalar şeyler. Yani çok ayıp bu hareketler de. Yani neyse yine de sabır diyorum. Ben yoluma devam ediyorum. Evet. Şimdi midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri. Bunlar da yine B12 açısından zengin. Ama özellikle böbrek hastaları açısından midye kesinlikle tüketilmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü içinde ağır metal dediğim civa, kurşun başta olmak üzere böbreklere zarar verebilecek birçok ağır metal bulunmaktadır. Normal sağlıklı insanlar belki belli aralıklarla tüketebilirler ama dikkatli olmak lazım. Bir de uygun şartlarda çoğusu bunların bence hazırlanmıyor ve dolayısıyla bakteriler açısından, işte hepatit A virüsü açısından kaynak oluşturabilir. Gastroenterit vesaire zehirlenmelere de neden olabilir. Dolayısıyla uzak durulması lazım. Diğer deniz ürünlerinden istakoz, ahtapot, yengeç, kerevit, kalamar, karides, bunlarda da B12 kısmen bulunabiliyor ama yüksek protein, yüksek fosfor ve yüksek pürin içerikleri nedeniyle yine böbrek hastalıkları tarafından tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bu pürin içerikleri de yüksek. Bu da ürik asite dönüşüyor vücutta. Ürik asit yüksekliği olduğu zaman da kalp damar hastalıklarına kadar mortalite riskiyle direkt ilişkili. GUT'u da tetikliyor. Böbrek hastalıklarında kötüleşmesine sebep oluyor. Onun için bu böbrek hastalarımız mümkünse bu kabuklu deniz ürünlerini hiç tüketmemesi lazım veya GFR değeriniz eğer 60'ın üzerinde ise ayda bir kez olmak üzere sadece 50 gram kadar tadımlık tüketebilirsiniz. Bu midye, istiridye, karides veya diğer kabuklu deniz ürünlerinden. Peki gelelim süt ve süt ürünlerine. Bunlar da önemli bir kaynaktı. Peyniri biz nasıl öneriyoruz genelde? Tuzsuz olmak şartıyla lor, çökelek veya dil peyniri günde 100 gram kadar tüketebilir. Normal böbrek hastası olmayanlar ama böbrek hastaları bir kibrit kutusu kadar yani 30 gram kadar tükettiler mi yeterli oluyor. Yine ev yapımı yoğurdu biz böbrek hastalarımıza günde 2 yemek kaşığı yani 35 gram kadar öneriyoruz. Böbrek hastası olmayanlar 5-6 kaşık da tüketebilirler. Sütü ise böbrek hastalarımıza GFR'den bağımsız olmak üzere haftada bir bardak yani 200 mililitre kadar süt içebilirler. Ayran da yine böbrek hastaları haftada bir su bardağı kadar ayran yani 200 mililitre. Kefir de yine haftada 200 mililitre bir su bardağı kadar tüketilebilir. Tabi bu da hastalarımızın eşlik eden diğer hastalıkları gut vesaire o açılardan da takip etmek lazım. Gerekirse dozlarda azalmalar yapılabilir ama genel önerilerim bunlar. Yumurta ise böbrek hastalarımızda aksi bir durum belirtilmediği sürece haftada 2 tane yumurtanın sarısını, günde ise 3 veya 4 tane yumurtanın beyazını tüketebilirsiniz. Yani ister omlet yapın, ister haşlama yapın siz bilirsiniz. Günde 3-4 tane yumurtanın beyazı iyi bir protein kaynağı. Tüketebiliriz. Yalnız gut hastalığı olanlar, kolesterol yüksekliği olanlar veya bu üre yüksekliğine bağlı üremik kaşıntı dediğimiz böyle uyuz gibi kaşıntı oluyor hastalarda. Bu eğer kaşıntılar başladıysa o zaman dozunu azaltıyoruz. Yani günde 2 adet yumurtanın beyazına düşüyoruz. 4'e kadar izin veriyordum. Yumurtanın sarısını da bu hastalarda haftada bir tane sadece tüketmelerini öneriyoruz. Gut hastalarında da her ne kadar yumurta gutu tetiklemez deseler de biz kendi pratiğimizde bunu görmedik. Yani fazla alındığı zaman gut tetiklenebiliyor. Onun için biz kendi pratiğimizde yumurtayı gut hastalığı olanlarda bu önermiş olduğumuz dozların yarı dozunda tüketmelerini öneriyorum. Evet arkadaşlar böylece B12 vitamin kaynaklarını da sizlere özetlemiş olduk. Yarın bildiğiniz gibi Kurban Bayramı. Bu arada bütün arkadaşlarımın, hastalarımın, bizi izleyen herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gerçek bayramlarda hepimizin, bütün dünyanın gerçekten bayram edeceği güzel günlerde bütün dünya olarak, bütün insanlık olarak kan ve gözyaşının olmadığı güzel bayramlarda hep beraber buluşabilmek ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Görüşmek üzere.